Merhaba, Nordic Runes'un bilim konuştuğumuz bölümüne hoş geldiniz. Bugün Roman Space Teleskobu hakkında konuşacağız. Çünkü bir takım update'ler var NASA'dan gelen. Onlar hem nelermiş, planlanan program nedir ve neler yapacaklar, biraz bundan bahsedeceğiz. Bir kere evreni tarayan göz olarak değerlendiriliyor. Bu zaten daha önceki yapılanlardan biraz daha farklı bir şey geldiğini bize hissettiriyor. Şimdi biz daha önce ne yapıyorduk? Hubble'la evreni gözlemleme şansı edindik. James Webb'le bunun içini gördük. Şimdi Roman Space Teleskobu'yla bu ikisini aynı anda yapabildiğinizi düşünün. NASA'nın yeni nesil infrared teleskobu. Burada bahsedilen daha güçlü bir teleskop değil de daha geniş bir şekilde evreni gözlemleyecek bir teleskop olarak değerlendirmek daha doğru olacak. Çünkü bahsedilen şey güçten ziyade genişlik. Ne yapıyor? Hubble'ın 100 katı kadar daha geniş bir şekilde gözlemliyor. Bu da ne demek? Aynı anda binlerce galaksiyi gözlemleme şansı edineceğiz demek. Müthiş bir şey. Evreni spot değil, mapping tekniğiyle gözlemleyecek. Peki Roman Space Teleskobu neye bakacak? Biraz bunlardan konuşalım. Bir kere ana hedef 100.000 tane öte gezegen. Karanlık enerji hakkında bilgi toplamamıza yarayacak. Evren genişliyor biliyoruz ama yani evren gitgide artan bir hızla genişliyor. Belki bunun nedenini tam olarak aniden bulamasak da bu alanda en azından evreni daha iyi anlamamıza yarayacak. Belki genel görelilik tekrardan gözden geçirilecek ve belki inandığımız evren modeli değişecek yani. Koronograf özelliği bulunan bir teleskop aynı zamanda. Bunu da anlatalım. Yani yıldız susturma gibi düşünebilirsiniz. Yıldızın parlaklığını bastırıyor ve yanındaki gezegenden ayırıyor. Bu da bize incelediğiniz şey her ne ise onun gezegen atmosferi olsun, su buharı durumu olsun, karbon bileşikleri hakkında ya da daha ayrıntılı bilgi edinmenizi sağlıyor. Bunun ana parçalarının montajı tamam ve bütün parçaların testleri yapılmış, geçmiş, başarılı bulunmuş. L2 Zone, yani L2 bölgesinde, bu da James Webb'in görev yaptığı aynı yer oluyor. O bölgede çalışacak. 2026-27 arasında da bir timeline açıklayacaklar. O programa göre de uzaya gönderecekler. Şimdilik gelişmeler böyle görünüyor. Bu benim de merakla takip ettiğim bir haber serisi olabilir. Çünkü gerçekten oradan gelecek, bu teknolojiyle gelecek yeni raporları ve görselleri ben de çok merak ediyorum. Tabii ama NASA bunları %100 güvenilirlik adı altında paylaşırsa. Çünkü hepimiz biliyoruz ki NASA gördüğü her şeyi bizimle paylaşmıyor. Ama maalesef popüler kültürün ve genel geçer bilginin şu anda kabul edilebilir gelen mecrası NASA olduğu için ve böyle bir erada yaşadığımız için buradan gelecek bilgileri doğru kabul etmek zorundayız. Ama ben de merakla bekliyorum neler yaşanacağını. Belki de hiç belli olmaz. Tüm şeffaflığıyla açıklıyor olurlar. Keşke öyle bir şey yapsalar. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine update oldukça burada görüşeceğiz. Yine görüşürüz.